Uzak Şehir 26. bölümde neler olacak? 25. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Uzak Şehir, son sahnesiyle adeta yürek burktu. Duygu yüklü anların ardından gözler şimdi yeni bölüme çevrildi. 26. bölümde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Gündemde birçok gelişme var ve biz de bu videoda tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Ama başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. Uzak Şehir dizisini sevenler ve bu dizi asla final yapmasın diyen herkes videomuzu beğensin, sayımızı birlikte görelim. Ayrıca yorumlara dizide en sevdiğiniz karakteri yazarak hem bizlere destek olabilir hem de sizin gibi düşünenlerle sohbete katılabilirsiniz. Yeni bölümde duygular daha da yoğunlaşacak, ilişkiler sınanacak ve bazı karakterler beklenmedik kararlar almak zorunda kalacak. Hem aşk, hem sırlar, hem de yüzleşmeler bir arada yaşanacak. Tüm bu gelişmelerin ışığında bizler de sizler için detaylı bir analiz hazırladık. O halde lafı fazla uzatmadan Uzak Şehir'in yeni bölümünde bizleri nelerin beklediğine birlikte göz atalım. Halis yine bir çıkmazın içine düştü ve her zaman olduğu gibi bu kez de kaçmayı tercih etti. Ancak bu kez karşısında hiç beklemediği biri vardı. Fikriye. Halis'in yolunu kesen Fikriye hem Alya'yı hem de olan biteni durdurmak isterken büyük bir tehlikenin ortasında kaldı. Yaşanan karmaşadan faydalanan Halis ne yazık ki acımasızca Fikriye'yi vurdu. Tam Alya'ya zarar vermek üzereykense Cihan olay yerine yetişti ve Halis'i etkisiz hale getirdi. Fikriye hızlı hastaneye kaldırılacak. Ancak durumu oldukça ağır. Açık konuşmak gerekirse onun bu olaydan sağ çıkması oldukça düşük ihtimal gibi görünüyor. Özellikle son bölümde Alya'ya karşı yaptığı konuşmalar adeta bir vedayı andırıyordu. Bu da izleyicilerde Fikriye'nin diziden ayrılacağına dair güçlü bir izlenim bıraktı. Eğer bu ayrılık gerçekleşirse Alya'nın yaşayacağı duygusal çöküş kaçınılmaz olacak. Her ne kadar annesine karşı içinde bir kırgınlık taşısa da şimdiye dek hiç bu kadar derin bir annesi olmama hissiyle karşı karşıya kalmamıştı. Bu bölümle birlikte ilk kez Alya'nın annesizliğin gerçek ağırlığını hissettiğini göreceğiz. Öte yandan Halis'in akıbeti hala net değil. Cihan'ın Halis'i vurmuş olması onun diziden tamamen çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Çünkü Cihan olayların tüm arka planını hala tam anlamıyla çözemedi. Bu noktada geçmişin karanlık sırlarına ışık tutabilecek en kritik isimlerden biri hala Halis. Bu yüzden onun ilerleyen bölümlerde kısa süreli de olsa ortaya çıkması sürpriz olmaz. Bu yaşananlar dizide dengeleri yeniden sarsacak gibi görünüyor. Hem duygusal açıdan hem de olayların çözüm süreci bakımından oldukça çarpıcı gelişmeler bizleri bekliyor. Açıkçası uzun süredir Ecmel'in Bora'nın hayatını kaybetmesinde doğrudan ya da dolaylı bir rolü olduğunu düşünen taraftaydım. Onun suskunluğu, zamanlaması ve olayların etrafında oluşu insanı ister istemez şüpheye düşürüyordu. Ancak son bölümde izlediğimiz gelişmeler ve özellikle Ecmel'in söyledikleri bu düşüncelerimi sorgulamama neden oldu. Bu kez Ecmel'e inanan tarafta olmayı tercih ediyorum. Bana kalırsa Ecmel bu büyük oyunun içinde yer almıyor. Bora'nın hayatını kaybetmesine ne katkısı olmuş ne de bilgisi var. Onun tepkileri, sözleri ve yaşadığı şaşkınlık son derece doğal ve samimi görünüyordu. Kaldı ki senaryonun bu noktada bu şekilde ilerlemesi mantıklı bir tercih olmuş. Çünkü çok yakında Ecmel Bora'nın kendi oğlu olduğunu öğrenecek. Ve bir babanın öz evladının başına gelen böylesine büyük bir acının içinde payı olması altından kalkabileceği bir yük değil. Eğer Ecmel gerçekten olayların bir parçası olsaydı, bu gerçek ortaya çıktığında yaşanacak vicdani yıkım onu tamamen bitirebilirdi. Ancak şimdi yaşanacak yüzleşme daha insani ve duygusal bir zemine taşınacak. Ecmel'in yaşayacağı şok, pişmanlık ve iç hesaplaşma bu süreçte karakterini derinleştiren unsurlar olacak. Bu konunun ilerleyen bölümlerde nasıl gelişeceği elbette merak konusu. Ancak şu aşamada görünen o ki Ecmel'in içinde bulunduğu ruh hali ve yaklaşımı onun tamamen bu acı dolu olayın dışında kaldığını gösteriyor. Seyirci olarak artık Ecmel'e bir adım daha yaklaşabiliyoruz. Özellikle oğlunu kaybettiğini öğrendiği anda yaşayacağı çöküş ekran başındakilere de duygusal anlar yaşatacak gibi görünüyor. Diğer tarafta Cihan'ı bekleyen büyük bir fırtına var. Mine'nin hamile olduğunun ortaya çıkması artık an meselesi. Şimdilik bu gerçeği yalnızca birkaç kişi biliyor gibi görünse de Nare'nin Cihan'a fısıldadığı şüphe tohumları
artık filizlenmeye başladı. Cihan da içten içe bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmiş durumda. Şimdi gözler Cihan'ın bu meseleyi nasıl çözeceğinde. Sadakat ve Mine gizli bir ittifak kurarak Alya ile Cihan'ı birbirinden uzaklaştırmaya çalışsa da Cihan bu oyunların bir parçası olmayacak. Ancak bu süreç onun için oldukça zorlayıcı olacak. Çünkü Alya'nın duygusal anlamda en kırılgan olduğu noktada böylesi bir durumla karşı karşıya kalmak Cihan'ı da büyük bir ikilemin içine sürükleyecek. Mine'nin bu bebek Cihan'dan iddiası her ne kadar şok edici olsa da izleyici olarak bizler olaylara dışarıdan bakabilmenin avantajına sahibiz. Alya'nın Midyat'a gelişinden sonra Cihan'ın Mine'ye karşı en ufak bir yakınlık göstermediğini biliyoruz. Bu durumda Mine'nin söyledikleri ne kadar inandırıcı olabilir? Açıkçası mantık çerçevesinde düşündüğümüzde Cihan'ın bu bebeğin babası olma ihtimali oldukça zayıf. Kaldı ki böyle bir senaryo yazılırsa Cihan ve Alya arasındaki bağ telafisi mümkün olmayan bir yere alır. Bu yüzden paniğe kapılmadan biraz daha sabretmek en doğrusu olacak. Mine'nin bu planının başarısız olacağını görmek izleyiciye büyük bir tatmin yaşatacak. Cihan'la Alya arasındaki güven bağı bu sınavdan da güçlenerek çıkarsa o zaman gerçekten sağlam bir bağdan söz edebiliriz. Önümüzdeki bölümlerde bu noktada yaşanacak gelişmeler dizinin tansiyonunu oldukça yükseltecek gibi görünüyor. Kaya'nın içinde büyüyen şüphe artık sessizce taşıyabileceği bir yük olmaktan çıkmak üzere. Ya bebek gerçekten bendense düşüncesi onu içten içe kemiriyor. Her ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da bu belirsizlik onu yavaş yavaş tüketmeye başladı. Zerrin ise Kaya'ya zarar gelmesini istemediği için bir süredir sessiz kalmayı, hatta Demir'in dediklerini harfiyen uygulamayı tercih ediyor. Ancak bu fedakarlığın bir sınırı var. Zerrin yaşananlardan dolayı zaten yeterince yıpranmışken bir de Kaya'nın ona olan uzaklığını daha fazla kaldıramayacak. Eninde sonunda tüm cesaretini toplayacak ve ne olursa olsun gerçeği Kaya'ya anlatacak. Çünkü ona göre ne olursa olsun Kaya'nın her şeyden önce gerçeği bilmeye hakkı var. Bu itiraf sonrasında Kaya'nın göstereceği tepki ise şimdiden merak konusu. Öte yandan Demir'in Zerrin'e olan ilgisi artık açıkça belli oluyor. Başta sadece kendi çıkarları ve intikamı için evlenmiş gibi görünse de zamanla Zerrin'e karşı duygusal bir yakınlık geliştirdi. Bu durum Demir'le Kaya arasındaki gerginliği daha da arttıracak. İkili arasında yaşanacak yüzleşmeler ve karşı karşıya gelişler ilerleyen bölümlerde tansiyonu epey yükseltecek gibi duruyor. Son bölümde Cihan ve Ali arasındaki sahneler adeta ekran başındakileri büyüledi. İkili arasındaki bağ her geçen bölüm daha da derinleşiyor ve bu duygusal yoğunluk izleyicilere doğrudan geçiyor. Özellikle son sahnelerdeki bakışmalar, cümleler ve o içten gelen duygular sosyal medyada oldukça ses getirdi. Bu etkileyici anların ardından dizinin reytinglerde yeniden zirveye yerleşmesi kimseyi şaşırtmadı. Artık yavaş yavaş ilk sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Bu durumda doğal olarak beklentileri yükseltiyor. Sezon finalinin sıradan geçmeyeceği çok açık. Cihan ve Alya cephesinde beklenen büyük adımın yani aşk itirafının sezon finaline saklandığını düşünüyorum.